Samsung'un özellikle giriş segment cihazları geçtiğimiz senelerde rakiplerine oranla da zayıftı. Fakat bu yıl giriş segmentte çok daha farklı diyebilirim ve bunun en büyük sebebi... Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda ülkemize yeni giriş yapan Galaxy M15'i inceleyeceğiz ve deneyimlerimden bahsedeceğim. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Normalde Samsung'un M serisinde bataryaya odaklanılır ancak M15 gerçekten farklı olmuş. Fiyatlarla başlarsak Galaxy M15 şu anda 4 GB RAM, 128 GB depolamayla Avrupa'da 180 Euro iken ülkemize 8000 TL'ye geldi. M15'in güncel linklerini de açıklama ve yorumlara koyarım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi tasarımla başlarsak Galaxy M15 M14'e göre tasarım kısmında ciddi geliştirmeler var. Bu fiyat bandında geri seviyesi bir cihaz için damla çentiye eksi diyemeyiz. Üstüne çerçeveler de bayağı inceltilmiş durumda. Bu sayede tam ekran deneyimini bize daha iyi bir şekilde yansıtıyor. Arka tarafa baktığımızda özellikle bu mavi rengin gayet şık gözüktüğünü söyleyebilirim. Fakat parmak izini de epey bir bırakıyor. 9.3 mm kalınlık, 217 gramlık ağırlığıyla hem ağır hem de kalın bir telefon ama tek elle telefonu yarım saat, bir saat aralıksız şekilde kullansam da elimi çok yorduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü ağırlık kasaya orantılı bir şekilde dağıtılmış. Kesinlikle ağır bir cihaz ama geçtiğimiz senenin M14'ünden daha başarılı bir tasarım anlayışı var. Arka kapakta çerçevelerde plastik, elde tutuş hissiyatı açıkçası alt segment cihazlar arasında hissiyat olarak benim en beğendiğim cihaz diyebilirim. Çerçeveler gayet tok ve elde tutması da güzel hissettiriyor. Parmak izi bıraktığı için haliyle arka kapak kaygan bir yapıya sahip ve M15'in en önemli noktası ekranı diyebilirim. 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 90 Hz'lik tazeleme bu ekranda kullanılmış. Ekrandaki renkler, canlılık, kontrast oranı ve genel renk dengesi fazlasıyla başarılı diyebilirim ve 800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu kadar ışığın altında ekranı görmekte hiçbir problem yaşamıyoruz. Telefonda bir şeyler izlemek, içerik tüketmekte oldukça keyifli. Ekran kalitesi iyi. Çerçevelerde bir o kadar ince olunca deneyim bir kademe daha yukarı çıkıyor. Donanım tarafında giriş seviyesinin en iyi işlemcisini MediaTek Dimensity 6100'ü görüyoruz. 6 nanometrelik bu işlemcimiz performans testlerinde de bu fiyat bandının zirvesinde. Antutu'da 370.000'i görebilirken Geekbench tarafında tek çekirdek 689, çoklu çekirdekte 1837 almayı başarıyor. Yani Helio G99'la denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM ve 128 GB depolamayla da birlikte geliyor ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlarda da PUBG'de HD grafikler 30 FPS, akıcı grafiklerde de 40-45 FPS bandında oynayabiliyoruz. Call of Duty, Asphalt 9 gibi diğer yüksek grafikli oyunlarda da 40-45 FPS'i rahatlıkla veriyor. Fiyatına oranla oyun performansı da en iyilerden biri. Yaklaşık yarım saatlik bir PUBG sonrasında bataryamız %7 civarı azalıyor. Batarya verimliliği ciddi anlamda optimize edilmiş. Fakat buradaki en büyük sorun 4 GB RAM. 4 GB RAM artık yeter mi derseniz burada 4 GB RAM'i kurtaran tek detay Dimensity 6100. Günlük kullanımda arka planda 5-6 uygulama açtığımda da herhangi bir yavaşlama, donma, takılma problemini hiçbir şekilde yaşatmıyor. 10 dakika önce açtığım bir YouTube uygulaması halen stabil bir şekilde çalışıyor. Yani arayüz deneyimi performans olarak giriş segment bir cihazı oranla ben gayet beğendim ve ısınma problemi olan bir telefonda değil. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 diyaframa sahip, 5 megapiksel ultra geniş, 2 megapikselde makro kamerayı görüyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel ve f2.0 diyaframlı Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde ana kamerayla gündüzleri aydınlık ortamlarda detaylara çok takılmadığımız sürece iyi sonuçlar alıyoruz. Yardımcı kameralar fiyatına oranla ortalama. Açıkçası video performansını özellikle titreşimleri engelleme, stabilizasyon noktasında çok başarılı değil. Zaten giriş segment cihazlarda video konusunda çok bir şey beklememek gerekiyor. Ama fotoğraf kalitesi gayet yeterli. Düşük ışıkta gece çekimlerinde çok bir şey beklemeyin. Ve bu cihazın beni en memnun eden noktası kesinlikle bataryası. 6000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutu içeriğinden herhangi
herhangi bir adaptör çıkmıyor. Sıfırdan 100'e ortalama 1 saat 40 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. 6 nanometrelik Dimensity 6100 ve 6000 mAh'lik batarya birleşince Geekbench Antutu ve 2 saat aralıksız oyun oynadığım zamanda da ekran süresi olarak 10 saatleri görebildim. Daha sakin, cihazı zorlamadan gündelik kullanımda da bu süreler 12 saatlere kadar çıkıyor. Yani kullanıma göre değişse de en kötü ihtimalle bu batarya 2 güne kadar götürüyor. İlk odağınız batarya ise M15 gerçekten mantıklı. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1'i görüyoruz. Arayüz deneyimi, uygulama açılışları, menüdeki geçişler, son uygulamalara geldiğimizde uygulamalar arasında geçiş yaparken de bir kasma, donma veya bir lag problemiyle hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Uygulama açılışları ve tepkiselliği giriş segment bir cihaza göre düşündüğümde yazılım olarak da gayet yeterli. Hoparlör tarafında da mono bir hoparlör var ve ses kalitesi de, ses yüksekliği de ortalama seviyede. Yüksek ses seviyelerinde cızırtı, bozulma sorunları yaşamazken fiyatına oranla da yeterli diyebilirim. Sesler oldukça net ama bas ve tiz seslerde büyük bir ayrım yok ve güncelleme konusunda da rakipsiz bir telefon. 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Bu fiyatlardaki bir cihaz için muazzam bir özellik diyebilirim. Güvenlik kısmında da güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Parmağı dokundurduğumuzda hızlı bir şekilde açabiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görüyoruz. Son olarak da suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığımız yok. Dostlar, şimdi en önemli kısım M15'in deneyimi ve alınır mı sorusunu özetlersek, açıkçası bir önceki modeli oranla, yani M14'e oranla neredeyse karşılaştırılamayacak bir cihaz. Çünkü ekran kalitesi, güncelleme desteği ve performans ciddi oranda artmışken tasarım olarak da çok daha şık bir telefon olmuş. Bu fiyatlarda giriş segment bir cihaza göre düşündüğümde ekran deneyimi oldukça hoş ve kullanması gerçekten keyifli diyebilirim. Kameralarda büyük bir fark yok bu fiyat bandının ortalamasında. Performans, akıcılık yönünde de beni gayet memnun etti. Batarya olarak da son dönemde kullandığım en iyi cihaz diyebilirim. 6000 mAh'in hakkını kesinlikle veriyor. M15 uygun fiyatlı bir cihaz ama en önemli noktalarda beklentileri karşılıyor. Eksi taraflara geçtiğimizde de büyük bataryanın en büyük handikapı kalınlık ve ağırlığı. Bunun yanında hoparlörde biraz daha iyi olabilirdi ve suya karşı bir dayanıklılığın olmaması da M15'in eksilerinden. Ve son olarak M15 deneyimini özetleyecek olursam, bataryası sağlam ve genel özellikleriyle dengeli hem de uygun fiyatlı bir telefon istiyorsam M15'i rahatlıkla önerebilirim. Fiyatını oranla da not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki sizce M15 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. 8000 bandında bir telefon alacaksanız, bütçenizde bu aralıktaysa ve telefon almak için bir aceleniz yoksa M15'in fiyatının biraz daha gerileyeceğini düşünüyorum. Açıklama ve yorumlarda güncel linkleri olacak. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.